Yanlış cesedin kime ait olduğu ortaya çıkınca tüm her şey sil baştan değişecek. Birazdan bu konuyu netleştireceğiz. Yeni bölümde öylesine büyük sürprizler yaşanacak ki bambaşka bir dönem başlayacak. Engin senaryosu kapandı fakat bomba etkisi yaratacak senaryo herkesi şok edecek. Şimdi kesinlikle kaçırmamanız gereken mevzuları, sürprizleri ve müthiş detayları kısa ve net bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Araba bagajında bulunan yanmış cesede geçmeden önce ilk olarak bomba etkisi yaratan Engin ve sürprizleriyle başlayalım. Önceki videomuzda Engin'in kendi ölümünü planladığını, kendi azmettiricisi olduğunu söylemiştik ve bu ihtimalimiz gerçek oldu. Engin psikopatça bir plan yapıp kendi ölümünü planlayarak Ceylin'i hedef aldı. Şimdi ise Ilgaz'ın bu videoyu Pars'a vermesiyle beraber Engin dosyası tamamen kapatılmış olacak. Artık ortalıkta herhangi bir azmettirici aranmayacak. Doğal olarak bu durum Yekta'nın da kurtuluş bileti olacak. İlerleyen dakikalarda Yekta sürprizine değineceğiz. Evet, Engin öldü, dosya kapanıyor ancak yeni bir dosya açılacak ve bu konuda Ceylin'i bekleyen çok kötü bir sürpriz var. Aslında Engin'in videoda Ceylin'e bahsettiği kötü sürprizle bagajda bulunan yanmış ceset arasında elbette bir bağlantı var. Yani Engin'in videoda Ceylin'e söylediği "sana babalar gibi bir dert verdim" cümlesi buna işaretti. Şimdi gelelim yanmış cesedin kime ait olduğuyla beraber diğer bomba mevzulara. İlk olarak şunu söyleyelim. Yeni bölüm Kaya ve Erguvan ailesi için büyük bir yıkımla geçecek. Özellikle Ceylin ve Ilgaz açısından yeni bir dönem başlayacak. Çünkü yanmış ceset Zafer'e ait. Nihayet bahsettiğimiz Zafer senaryosu başlıyor. Engin dosyasının kapanmasıyla beraber dizi artık Zafer'in ölümü üzerinden ilerleyecek. Normalde Zafer'in cesedini Metin Amir saklıyordu fakat Serdar ve arkadaşı devreye girerek ceset alıp gömmüştü. Hatta Merdan bile cesedi bir türlü bulamamıştı. Ancak olayın içinde Engin'e çalışan Serdar'ın payı çok büyük. Çınar, Serdar ve diğerleri paraları teslim ettikleri mekanda asansöre binmişlerdi. Ve bindikleri asansöre elbette boşuna bozulmadı. O sırada arabanın bagajına Zafer'in cesedi koyuldu. Tabii bir de Serdar'ın çaldığı para var. Kısacası bu beşlinin artık başı çok büyük bir belaya girdi. Hem çeteye bulaştılar hem de yanmış cesetle ilgili hepsi teker teker sorguya alınacak. Aileleri ise büyük bir şok yaşayacak. Peki cesedin Zafer'e ait olduğu nasıl anlaşılacak? Bu konuda gerekli DNA çalışmalarının yapılmasıyla beraber bir başka sürpriz daha yaşanacak. Zafer'in bir gemiye binerek sefere çıktığı söylenmişti ve geminin seferden dönmesiyle beraber Zafer'in dönenler arasında olmadığı anlaşılınca Erguvan ailesinde bir şok daha yaşanacak. Çınar yine ilk bölümlerdeki gibi büyük bir şüpheli konumuna gelecek. Hatta Zafer'le birlikte olduğu otobüsteki görüntüler de ortaya çıkınca Çınar ve ailesi için büyük bir yıkım yaşanacak. Bu konuda Metin abi de kötü sürprizler bekliyor olacak. Öte yandan Parla ve Tuğçe'nin de olayların içinde olması doğal olarak hem Eren'i hem de Erguvan ailesini derinden sarsacak. Kısacası başta Ilgaz, Ceylin ve Eren olmak üzere herkesi çok zorlu bir süreç bekliyor. Şimdi gelelim bir diğer sürpriz konuya. Ceylin'in sürekli yalan söyleyip gizli saklı iş yapması ve Ilgaz'ın sürekli doğru olanı savunması bu ikiliyi en sonunda karşı karşıya getirdi. Birçok konuda fikir ayrılığı yaşayan bu ikiliyi Zafer'in ölümünün ortaya çıkmasıyla beraber yepyeni bir dönem bekliyor. Hatta bir süre ayrı kalmaları, aralarının bir hayli bozuk olması bekleniyor ve bu süreçte boşanma bile gerçekleşebilir. Birbirlerini fazlasıyla seviyorlar fakat bu her şeyi halletmiyor. Kısacası Ilgaz ve Ceylin'i kara bulutlu günler bekliyor. Ancak şimdiye kadar olduğu gibi yine bazı konularda zorunlu olarak ortak hareket edecekler. Bir ihtimal Zafer dosyasına yeniden savcı olan Ilgaz bakabilir. Elbette tüm bu süreçte Pars'ın da ciddi etkileri olacak. Öte yandan Engin'in videosuyla kurtuluş biletini alan Yekta tüm intikam hırsıyla sahalara geri dönecek. Muhtemelen ilk olarak Laçin'e büyük bir hesap soracak. Sonrasında ise Cüneyt'e patlayacak ve planlarına kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz bölümde Yekta Eren'le konuşurken bu lafları tek tek yedireceğim demişti ve yeniden planlamalara başlayacak. Ancak Yekta'nın sahte diplomasının Merdan'ın elinde olduğunu bir köşeye yazalım. Bu durum her an patlayabilir. Cüneyt ise Neva ile arası bozulduğu için bunalım dolu günler yaşayacak. Hatta Neva'ya olan duyguları ciddi bir hal alabilir. Bunun yanı sıra çocuğun Osman'dan olduğu gerçeği ortaya çıkınca Aylin boşanma kararı almıştı ancak Zafer'in ölümünün ortaya çıkmasıyla beraber bu durum bir süre daha askıya alınabilir. Yargının reytinglerine baktığımızda başarılı grafiğin devam ettiğini görüyoruz. Dizi herkesin resmi olarak kullandığı reyting sistemine göre totalde 8.14 ve AB grubunda 10.61'lik reytingle ilk sırada yer alıyor. Yeni reyting sisteminde de ilk sırayı Yargı dizisi aldı. Reytinglerin böyle devam etmesi durumunda ise büyük bir ihtimalle dizinin ikinci sezonunu da izleyeceğiz. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.